Anne adayı öncelikle kendisinin ve bebeğinin sağlığına odaklanmalıdır. Doktorunuz tıbbi olarak yapıp yapmayacaklarınıza ilişkin size bir liste verecektir. Ancak her ne olursa olsun birçok konuda özel dikkat göstermek gerekecektir gebelik dönemi boyunca. Ağır kaldırmamak, çok fazla eğilmemek ve doktor tavsiyesi olmadan ilaç almamak gibi genel şeyleri herkes tarafından bilinir. Ancak hamileliğinizin güvenli ve sağlıklı geçmesi için yapmanız gerekenler kadar yapmamanız gerekenler de önemli. Bugün 10 başlıkta sizlere neler yapıp yapmamanız gerektiğini anlatacağım. Birazdan hepsini öğreneceksiniz. Eğitim videosuna geçmeden önce beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. İki kişilik yemelisin kavramını iyi anlayın. Anne adaylarının 2 kişilik yemekler yemesi gerektiği sıkça kullanılan bir ifadedir. Ancak bunun tam olarak doğru olduğu söylenemez. Tabii ki bebek ihtiyacı olanları anneden alır. Ancak odaklanmanız gereken şey sağlıklı ve besleyici öğünler yemek olacaktır. Genelde günlük 300 kalori almak yeterli olacaktır sizler için. Bu da biraz pirinç veya salatayla kazanılabilecek bir kaloridir. Boş kalorilerle günlük ihtiyacınızı karşılamayın. İlerleyen süreçte ah vah dememek için gebeliğin ilk gününden itibaren dikkatli olmalı ve öncelikli olarak bebeğinizin ihtiyaç duyacağı besin maddelerine dikkate almalısınız. Vitamin ve mineraller bakımından zengin ve dengeli beslenme tarzı karnınızda büyümekte olan bebeğinizin ihtiyaç duyduğu tüm sağlıklı besinleri sağlamanın en iyi yoludur. Ancak sadece sağlıklı beslenmek hamilelikte yeterli olmayabilir. Doğum öncesi vitaminleri hamile annelerin ihtiyaç duyduğu unsurları içerir. Hamilelikte daha fazla ihtiyaç duyulan besin öğeleri şu şekildedir: folik asit, kalsiyum, demir. Bu vitaminler fetüsün doğru şekilde gelişmesine yardımcı olurlar ve doğum kusurlarını önlerler. Doktorunuz sizin için en uygun multivitamini bulmanıza yardımcı olabilecektir. Multivitaminler genellikle DHA, EPA veya her ikisini de içerir. Bu maddeler bebeğinizin doğru beyin gelişimi için önemli olan omega 3 yağ asitleridir. 2. Deniz ürünlerinden vazgeçmeyin. Bu konu çoğu hamile kadın için endişe kaynağıdır. Çünkü deniz ürünü tüketmenin civa oranını arttırdığı söylenir. Köpek balığı, kılıç balığı, kiremit balığı ve kral balığı yüksek miktarda civa içeren balıklardır. Bunlara dikkat etmelisiniz. Ancak deniz ürünleri aynı zamanda bebeğinizin bebek gelişimi için çok önemli olan az önce söylediğim gibi omega 3 kaynaklarıdır. Bu nedenle deniz ürünlerini hamilelik boyunca diyetinizden çıkarmaya karar verirseniz omega 3 bileşenini başka kaynaklardan almalı ya da takviye kullanmalısınız. 3. Alkol, kola türevi içecekler ve kafein kullanmayın. Hamilelik sırasında alkolden kesinlikle uzak durulmalıdır. Çünkü alkol tüketimi bebekte geri döndürülemez sorunlara neden olabilir. Alkol bebeğinizin gelişimini büyük ölçüde etkileyebilecektir. Hamileyken alkol alan kadınların bebeklerinde fetal alkol sendromu görülebilir. Fetal alkol sendromu belirtileri şu şekilde sıralayabiliriz: düşük doğum ağırlığı, öğrenme güçlükleri, davranış problemleri, büyüme ve gelişme açısından aşamaların gecikmesi. Az miktarda alkol bile sorun olabilecektir sizler için. Gebelikte güvenli bir alkol alım düzeyi yok gibi görünmektedir. Hamileyken alkolü bırakma konusunda yardıma ihtiyacınız olursa mümkün olan en kısa sürede doktorunuzla konuşmalısınız. Ne kadar çabuk yardım alırsanız bebeğiniz için o kadar iyi olacaktır. Ancak kafein ve çay söz konusu olduğunda net bir ifade kullanmak kolay değil. Yine de kafein ile düşük riski ve bebeğin düşük kilolu doğması arasında ilişkili olduğunu ortaya koyan araştırmalar bulunduğu unutulmamalı. Kafein plasentadan geçebilir ve bebeğinizin kalp atışını arttırabilir. Mevcut araştırmalar kadınların her gün güvenli bir şekilde 1 veya 2 fincan kahve tüketebileceklerini, ancak bebeği taşırken yüksek miktarda kafein tüketimini bırakmaları gerektiğini gösteriyor.
4. Çok fazla kilo almayın. Bazıları anne ne kadar kilo alırsa bebeğin de o kadar sağlıklı olacağını söyleyebilir. Bu kesinlikle doğru değildir. Annenin kilo alması tabii ki bebeğin büyümekte olduğunun göstergesidir. Ancak bu nedensiz yere kilo almak anlamına gelmemeli. Kadınların çoğu doğumun ardından alınan kiloları vermekte güçlük çekebilirler. Eğer çok fazla yerseniz ve bebeğiniz çok büyük olursa bu kez de doğum zor olacaktır. Hamilelik sırasında aşırı kilo alımı diyabet, lohusa humması, ölü doğum, erken doğum ve astıma neden olabilecektir. 5. Modern ve düşük karbonhidrat rejimi uygulamayın. Hamilelikte kilo almak tabii ki çok doğal. Bu nedenle bu dönemde moda diyetleri takip etmeye hiç gerek yok. Onun yerine vücudunuzun imkan verdiği sağlıklı egzersizleri yapmalısınız. Yürümenin hamilelik döneminin en iyi egzersizi olduğunu unutmayın. Sağlıklı yeme alışkanlıklarından vazgeçmeyin asla. Yüksek kaliteli gıdaları az miktarda tüketin. Unutmayın, bebeğiniz büyümek için sizden alacağı besinlere bağlıdır. O nedenle bu dönemde diyet yapmanın anlamı yoktur. 6. başlığımız çalışan anne adayları için gelsin. İşte asla gerilmeyin. Çalışan kadınlar hamilelikle ilgili zorluklarla karşı karşıya kalabilirler. Bugünün yoğun çalışma ortamı düşünüldüğünde bir yere kadar bunun doğru olduğunu söylemek mümkün. Bu nedenle iş yerindeki güçlükleri aşmak için çaba göstermelisiniz. Çünkü hamile kalmaya karar veren sizsiniz. Bu nedenle hamilelikte kendinize bakmak önceliğiniz olmalı. İşte kendinizi çok zorlamamalısınız. Düzenli olarak işe ara verin, küçük yürüyüşler yapın ve sırtınız ile gözlerinize çok fazla yüklenmediğinizden emin olun. Hamileliğiniz ilerledikçe vücudunuzun ağırlaştığını hissedeceksiniz. Bu nedenle vücudunuzu dinlemeyi öğrenin ve kendinizi fazla zorlamaya başladığınızı anladığınızda hamilelik iznine ayrılın. 7. Sauna, jacuzzi ve buhar banyosu almayın. Hamile kadınlar aşırı sıcaklıklardan kaçınmalıdırlar. Bu nedenle sauna, jacuzzi ve buhar banyosu asla yapılmaması gereken etkinlikler arasında yer alır. Çünkü aşırı sıcak bebeğinizin strese girmesine neden olacaktır. Aynı zamanda doğumda sorunlara neden olabilir. Evinizde dahi çok sıcak banyo almamaya dikkat edin. 8. Danışmadan egzersiz yapmaya başlamayın. Bir egzersiz rutinine sahip olmak aslında çok normal. Ancak bir eğitmenden uygun öneriler almadan bunu yapmayın. Üstelik egzersiz yapmak için jinekologunuzdan da mutlaka danışma alın. Danıştıktan sonra size uygun egzersiz planına ayak uydurmalısınız. Hamilelikte egzersiz hem anne hem de bebek için yararlıdır. Düzenli egzersiz hamilelik sırasında ortaya çıkan birçok sorunla savaşmanıza size yardımcı olacaktır. Hamilelik egzersizi sayesinde kurtulabileceğiniz hamilelik belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz. Uykusuzluk, kas ağrısı, aşırı kilo alımı, ruh hali problemleri. Ayrıca egzersizler sizin daha kolay ve iyi bir doğum deneyimi yaşamanızı sağlayacaktır. 9. Hamilelik kontrollerinizi asla kaçırmayın. Testler aslında hamileliğin en heyecanlı bölümlerini oluşturur. Bebeğinizi izlemek ve kalp atışını dinlemek size büyük bir keyif verecektir. Bu kontroller ve rutin kan testleri hem annenin hem de bebeğin sağlığını kontrol etmek için düzenli aralıklarla yapılmalıdır. Bu nedenle bu kontrollerin zamanını asla geçirmemelisiniz. 10. İşlenmiş gıda tüketmeyin. İşlenmiş gıdalar koruyucu madde ve aşırı tuz içerirler ve hamilelik sırasında bunların tüketilmesi sağlıklı değildir. Fazla tuz kullanımı yüksek tansiyona neden olabilecektir. Bu da bebeğin küçük doğmasına, plasentanın ayrılmasına neden olabilir. İşlenmiş gıdalar da sağlıksız yağlar ve nişasta ile yüklü olduğu için kabızlığa neden olabilecektir. Bu gıdalar besin değeri yüksek bileşenler içermezler ve hamilelik sırasında kullanmaktan kaçınılması gereken gıdalar arasındadır. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur bu video. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve şuradan kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İlginiz için teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın.